Evet arkadaşlar, pulmoner emboli dedik. Geçen hikayemizde paylaştık. Nedir pulmoner emboli? Aslında bir nevi akciğerin kalp krizi gibi düşünebilirsiniz. Özellikle baldırlardaki toplar damarların dolaşımının bozulması, kanı yukarı alamaması nedeniyle pıhtı oluşur. Ve daha sonra bu pıhtı bir hareketle direkt akciğeri ve damarı tıkar ve tıkayınca da akciğerin kanlanamaması, akciğerin dolaşımını tamamlamasıyla sonuçlanan ve ani ölümle biten bir tablo oluşur. Buna pulmoner emboli deriz. Pulmoner emboli obez bireylerde normal bireylere göre 3 kat risklidir. O yüzden arkadaşlar obez bireyler normal yaşantılarında da pulmoner emboliye çok sık yakalanabilirler. Nasıl bir şikayetleri olur? Ani nefes darlıkları olur, ani bayılmalar olur ve ne yazık ki ani ölümle sonuçlanan bir tablodur. O yüzden arkadaşlar obez bireylerin pulmoner emboli riski nedeniyle de morbid obez olan grubun özellikle zayıflaması pulmoner emboli riskini azaltacaktır. Ama bu hastaları siz ameliyat ederken ne yapmanız lazım? Bazı önlemler almanız lazım pulmoner emboli riskini ortadan kaldırmak için. Çünkü ameliyat anında hareketsizlik baldır kaslarında damarların içinde kanın pıhtılaşmasına neden olacaktır. Peki ne yapalım bu hastalarda? Nasıl önlemler alalım arkadaşlar? Ne yaparız? Antiembolik çoraplar giydiririz. Ama bu da yeterli değildir arkadaşlar. Ameliyatta böyle boot dediğimiz ayaklarına havayla basınç uygulayan ameliyat anında çoraplar giydiririz. Burada önemli olan risk faktörlerinden biri de ameliyat süresinin uzunluğudur. Eğer 45 dakikadan daha kısa bir ameliyat süresi planlıyorsak arkadaşlar bu hastalarda pulmoner emboli riskini laparoskopi ameliyatı arttırmayacaktır. Ama 45 dakikanın üstündeki ameliyatlarda hastanın risk durumuna göre Amerikan Göğüs Cerrahi'nin önerdiği guideline'lar doğrultusunda belki ameliyattan önce kan sulandırıcı iğneler yapıyoruz. Ameliyattan sonra da ilk gün ya da ikinci gün başladığımız kan sulandırıcı iğneleri bazı hastalarda taburcu olduktan sonra 10 güne, bazı hastalarda da 1 aya tamamlayıp belki daha sonra da ağızdan kan sulandırıcılara geçiyoruz. O yüzden pulmoner emboli obezite ameliyatlarında kaçak değil, pulmoner emboli hekimlerin çok fazla korktuğu, endişelendiği ve önlem almak zorunda kaldığı bir tablodur arkadaşlar.